Arka taraf için 87 ilmek 4 numara şişimizle attık ama siz dediğim gibi daha önce de 4,5'la atıp 5'e de geçebilirsiniz. 4,5'a geçiyoruz lastiği yaptıktan sonra 87 ilmek şöyle yapıyoruz. Buraya gösterdim bakın. 13 ilmeklik yaprak örneğimizi kuracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaprak koyacağız arka bölüme ve yanlara 2 ters vereceğiz. Bir taneleri kenar ilmeği oluyor. 13 yaprak araya düz boşumuzu veriyorum. 13 yaprak araya düz boşumuzu veriyorum şeklinde. Burada da 2 ters yine bitiriyoruz. Önde kenar ilmeğimizi alıyoruz. Yanına bir tane ters örüyoruz. Burayı yaptım. Şimdi yaprak için 1, 2, 3, 4 ters bakın yaptım. Yani örneği kuruyorum. 4 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz yaprak için. 2, 3, 4. 4 ters. 1 boş. 4 ters. Yine yaprak için 5 düz. Yine 4 ters, 1 düz. O da boş. 4 ters ve yaprağın 5 düzü şeklinde sona dek gidiyorsunuz. Sona doğru gösteriyorum. 4 ters, boş, 4 ters yaptıktan sonra 5 düz yaprak için 4 ters yaprağın tersi ve bir ters kenar ilmeği. Yani şu bölümde 6 tane ters olmuş oluyor. Tıpkı bu başladığımızda kenar ilmeği 5 ters yaptık. Yani toplam yine 6 ters eder. O şekilde bitiriyorsunuz sonda. Ve yine geldiği gibi aynı gösterdiğim şekil devam ediyoruz. Sırt bölümümüzü de bu şekilde örerek tamamladık. Ve yaka bölümünü omuzları ayarlayacağız şimdi. Gösterebildiğim kadarıyla böyleyiz. Toplam 7 yaprak yaptık ve bağlama sırasında yapınca burada bakın bitirdim. Şöyle de göstereyim. Kenar ilmeği 6 ters bağlama. 5 ters boş, 5 ters bağlama diye gidiyor. Burada da 6 ters kenar ilmeği şeklinde bağlamadan sonra. Buraları da göstereyim. Şimdi arka tarafa dönüyoruz. Şöyle de sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yaprak bitti. Bağlamasını da yaptıktan sonra arkaya döndük. Tabi bunun boyunu dediğim gibi baştan da kendiniz ayarlamak sizin elinizde. Geldiği gibi arkada örüyorum. Bağlamalarımı ters geçtim. Düzlerimi örüyorum. Şimdi ben siz görün diye şu ön tarafta 21. ilmekleri ayraç taktım. Şöyle 21. ilmekler. Önleri yaparken nasıl 21 ilmek bıraktık? Şimdi burada da öyle bırakacağımız için görmeniz açısından sayıyorum. 3, 6, 10, 13, 16, 20, 21. Arka tarafta geldiği gibi 21 ilmeği ördüm. Şimdi bağlama bölümündeyim ve 2 tersi oradan ördüm, atlattım. Ters, atlat. Şimdi düzlere geçtim. Geldiği gibi örerek orta bölümü, yaka kısmını kapatıyorum yani. Düzü düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Ve kapatıyorum. Evet, arkada yakamızı kapayarak geliyoruz. Şu anda bağlama yaptığım ters ilmekleri kapıyorum. 3, 6, 10, 14, 17, 21. Bunu da kapatacağım. Bununla beraber düz örüp kapadım ve hepsi bu taraf 21 kaldı. Diğer omuz gibi. Şimdi normal ne geliyorsa örelim.
Tamamladıktan sonra geldiği gibi ördüm ve öne dönüyorum. Kapadığımız yaka yine size açık gelebilir önlerde söylediğim gibi ama işlem yapacağımız için toparlanacak. Şimdi ön taraftayım ve önde hemen 9 ilmeği kapıyorsunuz. Geldiği gibi örerek kapıyoruz 9 ilmeği. 12 ilmek kalacak. Evet. Bağlamadaki ilmekleri de düz örerek kapadık ve bakın 3, 6, 11 bununla beraber 12 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bunu örelim geldiği gibi. Evet. Ördüm, arkaya dönüyorum ve burada da bu kalan 12 ilmeğimizi kapatıyoruz. Çünkü hani bir yükseklik verdik ya önleri yaparken. İşte onu buraya da uygulamış oluyoruz. Geldiği gibi örerek yine kapatalım bu kalan 12 ilmeğimizi. Bunu arka tarafta yapıyoruz artık. Evet, boşaldığımı da ters ördüm, kapadım. Düzlerimi de örüyorum. Atlattım. Ne geliyorsa onu örerek kapatıp bunu da koparıyoruz. Evet, bu omzumuzu kapamış olduk bakın. Simetrik açıdan yapacağımız için şimdi burada arkayı döndürdük bu omuz için ve ipimizi aldık. Bağlayın siz. Ben şimdi hemen bağlamakla uğraşmayacağım. Arka tarafta hemen kapamaya başlıyoruz. Böyle. 9 taneyi kapıyoruz. 3, 6, 11 bu da 12. Geldiği gibi örüyoruz. En son bağlamada yaptığım için tersleri de kapadım. 12 ilmek kaldı ve onu geldiği gibi örüyorum. Simetri olacağı için bu şekildeyiz. Şimdi öne döndüm. Bu ilmeklerimi kapıyorum. Geldiği gibi örerek kalan 12 ilmeğimi de kapıyorum. Yani boyuna yakın kısmı yine önlerdeki gibi yükseltmiş olduk. Evet, bunu da koparıyoruz. Yine bu taraf boyuna yakın kısım yüksek, omza yakın kısım biraz daha alçak oldu. Bunu da kopartın. Evet, çok güzel olacak. Yakanın açıklığı size fazla gelmesin. Dediğim gibi işlem yapacağız. Zaten arkada çok fazla yaka oyuntusu da yapmıyoruz. Çok güzel bir örnek. Battaniyeler, şallar, atkılar yapılabilecek bir örnek. Bakın harika. Hani bitince büyük bir şekilde örneğini de göstermek istedim böyle. Tüm ekranı kaplayarak. Şöyle bakalım. Omuzları birleştirdim. Düzler düzlere, yaprağın tepesi tepesine gelecek şekilde diktik bunu. Hiç ben ters çevirmeden diktim. Kanalımda bu dikişleri gösteren videolar var. Nette de var. Oradan bakabilirsiniz bilmeyenler. Yan tarafları dikeceğiz. Ben şöyle dikeceğim. Tabii kendiniz de ters çevirerek dikebilirsiniz. O da size kalmış. Ben şimdi kendi dikiş şeyimi göstereyim size. Zaten biz arkayı yaparken önlerden buradaki bir tersi fazla yaptık arkada. Dikişe gidecek diye. O yüzden yan tarafı da ters çevirmiyorum. Zaten kola kadar dikmeyeceğim. Yarım bırakacağım. İpi uzun bırakacağım. Kolu tamamladıktan sonra dikişe devam edeceğiz. Şuradan karşılıklı girdim. Şöyle. Burayı bir sağlamladım. Şimdi alt taraftan bakın bir buraya giriyorum. Böyle. Hiç ters çevirmiyorum. Bir de buna böyle giriyorum. Dikiş size kalmış. İstediğiniz gibi dikmek olayı. Ben böyle dikeceğim. Karşılıklı tuttum. İlmeklere giriyorum. Kaydırmadan, isterseniz şuralara bir yerlere bir şey takın, kaymasın. Çıktığım yere giriyorum. Bir sonraki ilmekten çıkıyorum.
Buradan da çıktığım yere girdim. Bir sonrakinden çıktım. Şimdi lastik kısmını şöyle bitirdikten sonra dikimini şu bölümü dışarıda bırakacağım. O sebeple böyle. Bunun alt kısmından devam ediyorum böyle. Yani buraya girmiyorum böyle. Bakın buradaki alt kısımdaki ilmeğe giriyorum. Ters çevirmedik. Karşılıklı ilmeklere girerek kaydırmamak için şuralara bir yerlere bir çatal iğne bir şey takabilirsiniz. Bununsa alt tarafındaki ilmeğe girerek yapıyorum. Yani şu ilmeği, şu görünen düz kısmı dışarıda bırakmak istiyorum. Model için istiyorum onu. Öyle dikmek istediğim için. Şu hat burada, düz ilmeklerin göründüğü hat yan tarafta dışta görünsün istiyorum. O sebeple ben böyle diktim. Ama canı isteyen nasıl isterse öyle diksin. Şimdi bunu burada bırakıyorum. Buraya kadar dikmeyeceğim. Çünkü burada kol açıklığını ilmek toplayacağız. Şimdi halledeceğiz. O yüzden dikişimiz bu kadar. Kolun bir tanesinin lastik kısmını bakın ben yaptım. Burayı şuraya kadar açık bırakarak yan tarafı dikmiştik biliyorsunuz. Yine diğer taraf için de yaparken şimdi size göstereceğim. Daha sonradan kolun lastiğini yaptıktan sonra kalan kısmı da öyle diktim. Çünkü kolaylık olsun. Yoksa dikersek buraya kadar misinalıyla çalışmak zorunda kalırız yuvarlak halinde. Herkes onu öyle istemediği için misinalı kullanmak istemeyenler yuvarlak şekilde. O yüzden bu şekil yapıyoruz. Tam bu omuzdan 32 tane delik saydım. Şuraları bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Şuraya bir ayraç taktım. Bu 33. Biz buradan girip ilmek çıkaracağımız için yerimiz belli olsun diye buraya kadar ayraç taktım. Ve buradan da 32 çıkaracağız. Ama ben daha fazla bir açıklık istiyorum kolda diyorsanız şu ayracı mesela şuraya kadar yaparsınız, buraya kadar yaparsınız, 35 ilmek çıkartırsınız. 35 de diğer taraftan mesela 70 olur. Biz 32 bu omuza kadar, 32 de bu omuzdan sonra çıkartıp 64 ilmekle bu gördüğümüz kol lastiğini yapacağız. Bakın. Böyle. Daha fazla açıklık isteyenler daha fazla ilmek çıkartır. İşaret taktığım 33. demiştim. Hemen yanındakine giriyorum. 1 2 bunları şişe alıyorum. Bu arada kol lastikleri için de 4 kullanıyorum. 4,5'lu ördük. İpim aslında 200 metre kalınlığında. 5-6'yı da kaldırır. O yüzden başta size dedim istediğiniz şekilde 5 de kullanabilirsiniz. İpinize göre şiş numaralarınızı ayarlayın diye. Kol lastiklerini de 4 kullanıyorum şu anda. Ve bu şekilde de ilmeği sadece buralara, şu görünen yerlere girerek çıkartıyorsunuz. Şu an 31 ilmek oldu. Tam şuraya da giriş zor olabileceği için 32 olarak çıkardım ve yanından yine 1 diye aldım. Bu 1. 2 3 4 diye buradan da 32 ilmek çıkartın. Şu araya bir tane ayraç takarsınız. 32 buraya kadar, 32 de buradan sonra diye yaparsınız. Toplam 64 ilmek olacağı için 61, 62, 63 ve 64. Yani bu da 32. omuzdan sonrası için. Hani buraya ayraç takın, iki tarafta 32 eşit olsun diye söylüyorum.
64 ilmeği toplam çıkardık. Ama dediğim gibi siz daha fazla da çıkarabilirsiniz. Kendinize ölçün. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz diye arka tarafa döndüm bakın. Örüyorum. Halbuki burası bizim şimdi kıvırıp diğer lastik gibi, kol lastiği gibi yaptığımızda önümüz olacak. Yani bunun düz bir yapılan şekli de var. O zaman düz buraya gelir, ters ön tarafa gelir. O da videolarımda var. Bu 64 ilmeği bir düz bir ters diye lastik hem önde hem arkada öreceksiniz. Bir daha gösteriyorum. Bunun gibi olacak. Daha kalın isteyenler daha fazla yaparlar. Ben şimdi arkada önde düz ters diye örelim. Size miktarını da göstereceğim, ne kadar ördüğümüzü ve buraya monte etme şeklini de göstereceğim. Aslında yine o da videolarımda var. Bunu buraya hem bluzlerde hem berelerde, kapüşonlarda bunu kullandık, bu birleşme tekniğini. Hep düz biye yapmıştık orada. Bu sefer lastik biye yapıyoruz. Evet, lastiğimizi örerek geldik. Bakın burası bizim düz tarafımız olmasına rağmen yelekte, burası bizim tersimiz. Çünkü biz bunu bu şekilde kıvıracağız. O yüzden bu eni daha fazla isteyenler daha fazla yapsınlar. Şimdi arkayı, burası ön ama arka dedim. Arkayı örerek bitirdim ve bu yan ilmekleri hep ördüm. Boşalmadım. Şimdi önüne döndük. Bakın tersi ama önümüz. İşte bu düz biye yapsaydık o zaman burası düz gözükecekti. Burası ters gözükecekti. Çünkü şimdi bunu bu şekilde katlayacağız. Buradan sayın. Ters sıraları saydım. Şuradan itibaren bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gözüküyor. Düzleri de saysanız, tersleri de saysanız bu taraftan 10. Şimdi artık bizim burayı ekleme zamanı. Elinize bir tığ alın. Bu şekilde kıvırıp ekleyeceğiz. Bakın. En son şu düzün, şuradaki düzün bittiği yere bakın girdim. İlkini böyle yapıyoruz. Şu ilmeği şöyle koyun. Evet. Şimdi buna bakın böyle. Girdim. Önce buraya girdim. Ta dibe. Sonra buna bu şekil girdim. Ve bunu ilk ilmek olduğu için direkt böyle çektim bakın. Çok güzel olacak. Bu tekniği yapın. Şimdi burada bir düz ilmek var. Onun en dibine bu gözüken yan düzle birleştiği dibe zaten bakın belli oluyor. Buraya tığla girin. Şimdi buradan çıktık. Sizin hiç kafanız karışmasın. Elinize aldığınızda çok rahat yapacaksınız. Seyrederek olacak bir iş değil. Girdim. Buna girdim. Bu şekilde giriyoruz. Ve bu ipi buradan alıp çekip ilmeği çıkardık. Ve bunun içinden geçiyoruz. Şimdi elimde yapsam çok daha rahat yapacağım. Ama kamera karşısında bu kadar gösterebiliyorum. Bakın ters ilmekteyiz. Bu ters ilmek aşağıya kadar inen kısmının en dibine bakın. Bu düzle bu tersin birleştiği şurada bir delik var. Oraya giriyorum. Bu ilmek tığımda. Buraya giriyorum. Ve böyleyim. İpim de böyle. Buna giriyorum ve bu şekil giriyorum. İpimi buradan alıyorum ve çekiyorum. İlmeği çıkardık burada. Bu ilmek burada. Bunun içinden geçiyorum. Şimdi burada düz ilmek var. Bakın en dibine girdim. Bu da tığda. Tekrar buradayım. Ve buna böyle giriyorum. Alıyorum. Çekiyorum ve bundan geçiriyorum. Ters ilmek var. Yine en dibine buradan çıktım ve girdim. İpimi çektim. İlmeği çıkardım. Buradan geçirdim. Düz ilmeğin dibine düz ilmeği al.
çek, tığdan geçir ve buraya ilmekten geçir. Şimdi bakalım. Bakın. Tıpkı buradaki gibi dizayn ediyoruz şu anda. Tersteyiz. En dibe şu birleşen düzle tersin en dibine girdim. Bunu çektim. İlmeği çıkardım ve içinden geçirdim. Düzle düz birleşiyor. Delik zaten bakın gözüküyor en dipteki. Giriyorum oraya. Bunu alıyorum. Bu şekilde girerek ipimi alıyorum, çekiyorum ve böyle. Burada da bu şekil bir hat çıkıyor bakın. Artık burası tersimiz ve önden de gözüken birleşme yerimiz. Sona kadar bu şekilde gidiyoruz. Sona geldik. Artık 2 ilmeğimiz kaldı ve burada terse girdim ve ilmeğimi çektim. İçinden geçtim. En sonda artık en dipteki boşluğa girdim ve şöyle yine göstereyim bakın böyleyiz. Bu ipe dolanmayın. Evet. Çektim ve bitirdim. Bunu da buraya böyle bağlayalım. Başladığımız ip. Evet. Evet. Bunu buradan çekiyorum. Şunları işaretlerimizi de çıkarayım buradan. Burayı yan tarafı biliyorsunuz buraya kadar dikmiştik ve ben dışta bir hat olsun diye dıştan göstererek dikmiştim. Onu devam etmemiştik. Çünkü bu açıklığı yoksa misinalıyla kapatsaydık dönerek örmek zorunda kalacaktık demiştim. İşte şimdi artık buradan dikişimizi istediğimiz gibi yapabiliriz. Şimdilik iğnemde ip var gösteriyorum ama burada kalanla böyle devam edersiniz. Bu ikisini bu eni daha fazla isteyenler saydık ya 10 sıra daha fazla yapabilirsiniz. 12 13 neyse. Evet şimdi buradan şöyle giriyorum bakın. Hiç ters çevirmiyorum. Karşılıklı bu şekilde evet. Böyle dikelim. Bu açıklığı da kapatalım. Evet kolumuz da böyle. Bakın. Yakaya geçeceğiz. Yaka için pat kısmındayız. Ve ilmek çıkartıyoruz. Evet. 4 numara şişimi elime aldım. Evet, böyle ilmek çıkartalım. Ben size toplam sayısını söyleyeceğim. Buradan başladık, devam ettik çıkarmaya. Tam omuza geldiğimde bir ayraç taktım. Şimdi ben onların hepsinin sayılarını bu ayraca kadar bu kadar ilmek, sırt bu kadar ilmek, ense tarafı diye söyleyeceğim size. Şu şeyi bakın, söyleyeyim. Girdiğim yerler gayet belli oluyor. Mesela burada 3 tane ilmek olması lazım bağlama yaptığımız yerde. Ona 2 tane çıkardım oradan. Yanına çıkardım. Burada bunu atladım. Bu düze girdim çıkardım. Bu şekilde biraz mesela 4 tane ilmek çıkardıysanız bir tane atlayarak, çünkü aynı zamanda biz topluyoruz da yakayı, o yüzden böyle
çıkartmaya devam edelim. Evet, ilmekleri çıkardık. Pattan omza kadar burası 32 ilmek. Sırt kısmı 37 ilmek. Bu iki ayraç arası. Yani atlayarak çıkardığımız için ona göre ayarlayın. Ben 3 atladım, şu kadar çıkardım diyemiyorum. Denk getirdim. Evet. Burası da 32. Bu omuzdan bu pata kadar. Yani toplam 101 ilmek çıkarmış oluyoruz. İsteyenler ister kol lastikleri gibi biye yapabilirler. İsterlerse şimdi benim gibi düz biye yapabilirler. Burası bizim biyede önümüz olacak. Halbuki yeleğin tersi. Fakat biz burada önümüz olacağı için düz örerek başlıyoruz. Bura bizim önümüz. Bütün ilmekleri düz, bu tarafta ters öreceksiniz. Yani ters kısmı örnekte yeleğin ön kısmına denk gelecek. Konuşamadım, yoruldum herhalde artık. Arka tarafa da, yeleğin arkasına da düz kısım denk gelecek. Bu tarafta şu anda gördüğünüz gibi düz örerken arkaya, yani yeleğin önüne döndüğümde ters öreceğim. Evet, düz örerek bütün ilmekleri bitirelim. Döndüğümüzde de ters örelim. Ben size sıra sayısını söyleyeceğim ve bu biyede yaptığımız gibi, yani kol biyelerinde yaptığımız gibi yine kıvırarak montemizi yapacağız. Yakanın düz biyesini görüyorsunuz ve daha ince yaptım. Terslerden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra tersimiz gözüküyor. Bakın ön tarafın yeleğe denk gelen kısmında ters gözüküyor. Aynı ters düz lastik yaptığımız, kolda yaptığımız gibi bunu buraya monte ediyoruz. 6 ters sıra ördükten sonra burası yeleğin tersi ve biz bu şekilde kıvırarak gidiyoruz. Ama isteyen ters düz lastik şeklinde de yapabilir. Bu düz biyede de 101 ilmeklik düz biyede de kenar ilmeklerini hep örüyoruz. Ters düz lastik kısmında nasıl monte ettiysek burada da aynı monte işlemini yapıyoruz gördüğünüz gibi. Hiçbir fark yok. Yine bakın düzle şu görünen ilmek çıkardığımız çizginin en dibindeki düz ilmeğin içine girerek yine buradan bakın şöyle ilmeği alıyorum ve buradan geçirerek bunun da içinden geçiriyorum. Yine en dibe batıyorum. Zaten gözüküyor batacağım yer ve aynı işlemi düz ters lastikte fark etmez, düzde biyede de fark etmez. Aynı dibe batıyoruz bakın. Böyle giriyoruz ve çekiyoruz. Yine en dibe giriyoruz. İp buradan geliyor. İlmeğe bu şekil giriyoruz. Alıyoruz. Çektiğimiz ilmeği geçiriyoruz. Sona kadar yine bunu bu şekilde monte ederek gidip yakayı bitirmiş olacağız. Yeleğimizi bitirdik. Üzerimde fotoğraflarda görebilirsiniz. Daha büyük başlamak isteyenler yaprak sayılarını çoğaltabilirler. Biliyorsunuz yaprağımız 13 ilmeklik. Onun ayarlamasını yapar. Yaprağı fazla koyarak fazlalaştırabilirsiniz. Veya yanlarda biz arka tarafta 2 ters, önlerde 1 ters verdik. Onları fazlalaştırabilirsiniz. Şu boşluk, düz boşluğu koymadan yapabilirsiniz. 5 numarayla 5,5 numarayla ördüğünüzde daha büyük bir beden elde edebilirsiniz. Çok güzel bir yelek oldu ama lastikleriyle, ama patlarıyla, ama kol biyeleriyle çok güzel oldu. Bakın yakamızda ben böyle bir yaka kullandım. Fotoğraflarda üzerimde de görürsünüz. Siz nasıl yapmak isterseniz o da sizin
yapabileceğiniz bir iş, ama lastikli ama düz. Biz 40 bedene bir yelek çıkardık. Yaka kısmı boyunlu, gömlek gibi şeylerin üzerine giymek için biz biraz açık yaptık ama toplayınca gayet güzel bir yakası da oldu. Ama daha önce belirttiğim gibi şu bölümleri daha fazla omuz sayısı bırakarak daha kapalı bir yakada elde edebilirsiniz. Yeleğimizin arkası böyle. Süper, çok güzel bir yelek oldu. Teknikleriyle olsun, örneğiyle olsun, kalınlığıyla olsun. Boyunu ayarlamak sizin elinizde. Fotoğraflarda üzerimde gördüğünüz boyu bakarsınız. Daha uzun isterseniz yaparsınız. Beğendiyseniz ne mutlu. Herkese kolay gelsin. Hubak bir terapim örgüden sevgiler.